Arkadaşlar, bugün A Knight of the Seven Kingdoms'dan bahsedeceğiz. Ve şunu net söyleyeyim ki, bu dizi Game of Thrones'un bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışan ama tam olarak başaramayan. Sanki mahallede meşhur pideci var, herkes onun pidelerini sever, yıllarca o pideciye gidersiniz, sonra o emekli olunca yeğeni dükkanı devralır. Aynı fırını kullanır, aynı hamuru kullanır, aynı malzemeleri kullanır. Ama ne kadar uğraşsa da o lezzeti yakalayamaz. Bir şeyler eksik kalır. Yediğinizde, fena değil ama eskisi gibi değil dersiniz. İşte öyle bir durum. HBO, Game of Thrones'u 2019'da bitirdikten sonra o evrende kalıp farklı hikayeler anlatmak istiyor. House of the Dragon'ı yaptılar. Ondan önce Targaryen hanedanının hikayesini anlattılar. Şimdi de bu spin-off geldi. Dunk and Egg hikayelerinden uyarlanan bu dizi, George R. R. Martin'in aynı evrende ama farklı bir zaman diliminde yazdığı novellalardan geliyor. Basitçe anlatalım. Sir Duncan the Tall diye uzun boylu ama soylu olmayan bir şövalye var. Yani adam aristokrat falan değil, sıradan bir aileden geliyor. Şövalye olmayı hayal ediyor ve bir şekilde başarıyor. Yanında da Egg diye bir çocuk var. Bu çocuk aslında Aegon Targaryen'ın soyundan geliyor ama kimliğini gizliyor. Duncan'ın da yardımcısı gibi dolaşıyor. Birlikte maceradan maceraya koşuyorlar. Turnuvalara katılıyorlar. Belalardan kurtulmaya çalışıyorlar. Konsept güzel aslında. Game of Thrones'daki o devasa savaşlar, ejderhalar, taht kavgaları, milyonlarca insanın ölmesi, şehirlerin yakılması yerine daha küçük ölçekli, kişisel bir hikaye anlatıyorlar. Buddy cop filmleri gibi düşünün. İki arkadaş, biri deneyimli, biri acemi. Birlikte sorunları çözüyorlar. Bu da farklı bir soluk getirebilirdi. Ama sorun şu, dizi ne tam olarak büyük yapım olabilmiş ne de samimi bir karakter draması. Ortada kalmış, kimlik krizi yaşıyor. Sanki iki sandalyenin arasına oturmaya çalışıyorsunuz ama ikisinden de düşüyorsunuz. HBO büyük bütçe ayırmış, prodüksiyon kalitesi yüksek ama hikaye o bütçeyi desteklemiyor. Küçük bir hikaye anlatıyorsun, tamam, ama o zaman karakterlerin çok güçlü olması lazım. Breaking Bad gibi, Better Call Saul gibi. Orada da küçük ölçekli hikayeler var ama karakterler o kadar iyi yazılmış ki sizi ekrana kilitliyor. Burada öyle bir şey yok. Üç perde yapısından bahsedelim. Çünkü bu senaryo yazımında çok önemli bir konu. Birinci perdede karakterleri tanıtıyorlar. Dünyayı kuruyorlar. Duncan sıradan ama onurlu bir adam olduğunu görüyoruz. Ustası ölmüş, şimdi kendi başına şövalyelik yapıyor. Egg'le tanışıyor, Egg'in aslında kimliğini gizlediğini anlıyoruz. Bu kısım neyse iyi. Dünya kurulumu yapılmış, karakterler tanıtılmış. Ama ikinci perde ilerlerken tempo düşüyor. Turnuva sahneleri var, entrikalar var, küçük çatışmalar var ama bunların hiçbiri sizi ekrana kilitleyecek kadar güçlü değil. Sanki Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçiyorsunuz ama vapur yerine kayıkla geçiyorsunuz. Yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Deniz sakin, rüzgar yok, kürek çekiyorsunuz, biraz sıkılıyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz. Ne zaman varacağız diyorsunuz. İkinci perdede gerilim artmalı, stakes yükselmeli. Yani karakterin kaybedecekleri büyümeli, tehlike artmalı. Ama burada öyle olmuyor. Her şey çok düz gidiyor, tahmin edilebilir. Üçüncü perdeye geldiğinizde bir doruk noktası bekliyorsunuz. Büyük bir çatışma, büyük bir karar, büyük bir dönüşüm ama o da gelmiyor. Dizi bitince, tamam işte diyorsunuz. İçinizde bir heyecan, bir doyum hissi kalmıyor. Karakterler konusuna gelirsek, Dunk sempatik bir karakter. İyi niyetli, dürüst, cesur ama derinliği yok. Bir boyutlu kalıyor. Karakterin iç çatışması yok, travması yok, karanlık tarafı yok. Game of Thrones'ta Jaime Lannister vardı. Adam kraliçeyi öldürmüştü. Herkes ona kral katili diyordu. Ama sonra onun neden öldürdüğünü öğreniyordunuz. Aslında şehri kurtarmak için öldürmüştü. Karakterin katmanları vardı, çelişkileri vardı. Tyrion Lannister vardı. Cüce olduğu için ailesi tarafından hor görülüyordu. Ama aslında en zeki kişiydi. Acı çekiyordu, içki içiyordu, kadınlara gidiyordu. Ama aynı zamanda derin bir içsel yolculuğu vardı. Cersei vardı. Kötü bir karakter. Ama neden kötü olduğunu anlıyordunuz. Çocuklarını korumaya çalışıyordu. Toplumun kadınlara dayattığı rollere isyan ediyordu. Burada öyle bir şey yok. Dunk düz bir karakter. Baştan sona aynı kişi. Değişmiyor, dönüşmüyor, evrilmiyor. Egg biraz daha ilginç çünkü kimliğini gizliyor. Asil bir soydan geliyor ama sıradan bir çocuk gibi davranıyor. Bu dinamik ilginç ama potansiyeli tam kullanılmamış, daha derine inilmemiş. Yan karakterlere bakıyorsunuz, onlar daha da kötü. Turnuvada karşılaştıkları şövalyeler, soylular, hepsi klişe, hepsi tahmin edilebilir. İşte kötü adam, işte kibirli soylu, işte sinsi entrikacı diye etiketleyip geçiyorsunuz. Görsel anlatım ve prodüksiyon kalitesi tabii ki HBO seviyesinde. Kostümler güzel, detaylı, dönemin kıyafetlerini yansıtıyor.
Zırh tasarımları güzel, mekan tasarımı iyi, ortaçağ atmosferi yakalanmış. Kale sahneleri, turnuva alanları, hanlar, tavernalar hepsi özenle yapılmış. Dövüş koreografisi başarılı, şövalyelerin birbirine mızrakla saldırması, kılıç dövüşleri hepsi gerçekçi. Ama bunlar hikaye zayıflığını kapatmıyor. Sinema ve televizyon sadece görsellik değildir arkadaşlar. Görsel bir ortam evet ama hikaye anlatma sanatıdır aynı zamanda. Siz ne kadar güzel kostüm giydirirseniz giydirin, ne kadar güzel set yaparsanız yapın, eğer hikayeniz zayıfsa, karakterleriniz derinliksizse o dizi boş kalır. Michael Bay filmlerini düşünün. Adamın filmleri görsel olarak muhteşem. Patlamalar, aksiyonlar, efektler ama hikaye yok, karakter gelişimi yok. İzlerken eğleniyorsunuz ama çıktıktan sonra hiçbir şey kalmıyor aklınızda. Alt metin nerede diye bakıyorsunuz, pek bir şey göremiyorsunuz. Alt metin şu demek, yüzeyde gördüğünüz hikayenin altında yatan derin anlamlar, semboller, metaforlar, sosyal eleştiriler. Game of Thrones'u düşünün. Yüzeyde ejderhalar, zombiler, taht kavgaları var. Ama altında ne var? Güç dinamikleri, iktidarın yozlaştırıcı etkisi, sınıf farkları, zengin-fakir uçurumu, kadınların toplumda karşılaştığı zorluklar, savaşın gerçek yüzü, soyluların oyunları sıradan insanların canını alıyor, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Winter is coming sözü sadece kış geliyor demek değil, aynı zamanda hazırlıklı ol, tehlike yaklaşıyor, kaynaklarını iyi kullan demek, bir metafor. Game of Thrones'ta demir taht diye bir şey var. Herkes o tahta oturmak için birbirini öldürüyor. Ama o taht aslında ne? Kılıçlardan yapılmış, keskin, rahatsız, oturanı yaralıyor. İşte bu bir metafor. İktidar görünüşte çekici ama aslında acı verici, tehlikeli. A Knight of the Seven Kingdoms'da böyle derin metaforlar yok. Sadece yüzeysel bir şövalyelik hikayesi var. Turnuvalar var, onur var, cesaret var. Ama bunların altında ne var? Pek bir şey yok. Dunk sıradan bir adamken şövalye oluyor. Bu aslında sosyal mobilite hakkında bir şey söyleyebilirdi. Sınıflar arası geçişkenlik, liyakat sisteminin önemi gibi temalar işlenebilirdi. Ama işlenmemiş. Şimdi gelelim sektörel konulara. Şu an HBO ve Netflix gibi platformlar sürekli içerik üretiyor. Bir yandan sinema sektörüyle rekabet ediyorlar, bir yandan birbirleriyle rekabet ediyorlar. Her şeyin bir spin-off'u var, her şeyin bir prequel'i var, her şeyin bir sequel'i var. Ama kalite düşüyor. Çünkü hız önemli hale geldi. Algoritma önemli hale geldi. İzlenme rakamları önemli hale geldi. Hikaye anlatma sanatı geride kaldı. Streaming savaşları bizi buraya getirdi. Herkes içerik kütüphanesini büyütmeye çalışıyor. Bizde şu kadar dizi var, şu kadar film var diye yarışıyorlar. Ama o içeriklerin ne kadarı gerçekten kaliteli, ne kadarı sadece izlenme süresini doldurmak için yapılmış? İşte asıl soru bu. Eskiden bir dizi yapıyordunuz, bir sezon 22 bölümdü. Her bölüm 45 dakikaydı. Şimdi bir sezon 8 bölüm, her bölüm 50-60 dakika. Ama bu kısalık kaliteyi artırmadı. Çünkü yapımcılar hala eski kafayla çalışıyor. Hikayeyi geriniyorlar, dolduruyorlar. Bir de şu yapay zeka meselesi var. Sektörde devasa tartışmalar yaşanıyor. Yapay zeka senaryoları yazabilir mi? Oyuncuların yerini alabilir mi? CGI karakterler gerçek oyuncuların yerini tutabilir mi diye. Geçen yıl Hollywood'da büyük grevler oldu. Senaryo yazarları greve gitti. Oyuncular greve gitti. Çünkü stüdyolar yapay zekayı kullanmak istiyor. Maliyetleri düşürmek istiyor. Ama şunu anlamıyorlar. Yapay zeka belki teknik olarak bir diyalog yazabilir, bir sahne kurgulayabilir ama ruhu, özgünlüğü, insani dokuyu veremez. Sinema ve televizyon insan için insanlar tarafından yapılmalı. Yoksa ruhsuz yapımlar izleriz. Tıpkı A Knight of the Seven Kingdoms gibi. Teknik olarak her şey tamam ama ruhu yok, kalbi yok. Game of Thrones'u izlediğinizde Red Wedding sahnesini hatırlıyorsunuz. Robb Stark ve annesi öldürülüyor. O sahneyi izlerken şok oluyorsunuz, ağlıyorsunuz, kızıyorsunuz. Çünkü o karakterlere bağlanmıştınız. Onların hikayesine yatırım yapmıştınız. Onların acısını hissediyordunuz. A Knight of the Seven Kingdoms'ı izlediğinizde böyle bir an var mı? Yok. Hiçbir sahne aklınızda kalmıyor. Hiçbir karakter size dokunmuyor. Hiçbir an sizi şok etmiyor. İşte sinemayla sinemanın taklidi arasındaki fark bu. Siz bütün teknik detayları yapabilirsiniz. Güzel kostümler, güzel setler, güzel koreografi. Ama eğer hikayeniz insanları duygulandırmıyorsa, düşündürmüyorsa, bir şeyler hissettirmiyorsa o iş olmamış demektir. Bir başka sorun da şu. Game of Thrones tüm dünyada bir fenomen oldu. İnsanlar her bölümden sonra tartışıyordu, teoriler üretiyordu. Jon Snow'un gerçek ailesi kim, Daenerys ne yapacak, Night King nasıl yenilecek diye konuşuyorlardı. Sosyal medyada trendlere giriyordu. İnsanlar birlikte izliyor, birlikte deneyimliyordu. A Knight of the Seven Kingdoms'da böyle bir şey yok.
Dizi çıkıyor, insanlar izliyor, bitiyor, konuşulmuyor, tartışılmıyor, unutuluyor. Bunun nedeni basit. Hikaye yeterince ilgi çekici değil, karakterler yeterince güçlü değil, stakes yeterince yüksek değil, sizi bağlayacak bir şey yok. Sonuç olarak A Night of the Seven Kingdoms ortalama bir fantazi dizisi. Game of Thrones seviyesine hiç yaklaşamıyor. House of the Dragon bile bundan daha iyi. En azından orada ejderhalar var, büyük savaşlar var, daha epik bir hikaye var. Burada ise küçük bir hikaye anlatmaya çalışıyorlar ama onu bile iyi yapamamışlar. İzlenebilir bir yapım. Yani izlerseniz vakit kaybolmaz ama unutulabilir. Aklınızda hiçbir şey kalmaz. Burada kişi değil ürün konuşulur dedik ya. Ürün vasat. HBO'dan beklenen kalite değil. George R.R. Martin'in hikayesi bile kurtarmamış. Çünkü adaptasyon zayıf, senaryo zayıf, karakter gelişimi zayıf. Eğer benim gibi düşünmüyorsanız yorumlara yazın, tartışalım. Ama bu diziyi savunmak için gerçekten iyi nedenleriniz olmalı. Çünkü ortada savunulacak fazla bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olun, yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.